Herkese selam. Yeni bir video serisine daha başlıyoruz. Sık sorulan sorular. Bana üye olduğum forumdan, Kahve Kulübü Net'ten gelen sorular olsun, Instagram'dan gelen sorular olsun, yarışma ortamlarında gelen sorulardan olsun veya çalıştığım kahve barlarından gelen sorular olsun. Bu soruları genel soru başlıkları altında toplayıp sizlerle cevabını paylaştığım bir seri olacak bu video serisi. Bu videonun konusu da kahvedeki su dökme stillerinin kahveye olan etkileri. Bunun kökeni aslında benim ta ilk yarışma hazırlıklarıma kadar gidiyor. Bildiğiniz üzere reçete paylaşımlarımda da gördüğünüz üzere ben genellikle 4 basamaklı demlemeler yapıyorum ve demlerken de kenardan tutunmuş kalın partikülleri özellikle toplayıp demlememe devam etmeye çalışıyorum genellikle ve bu bana demlenmiş kahveyi seyreltip seyretmediği hep sorulan bir soruydu. Bu bölümde de biz bunu inceleyeceğiz. Fakat incelemeye başlamadan önce belirtmek isterim ki kesinlikle bu çok katı bir bilimsel bir test değil. Çünkü çok fazla değişken parametre var. Ben yine parametre farklılıklarını azaltmak adına önlemlerimi aldım. Fakat yine uyarıyorum, bilimsel bir test değil kesinlikle. Ancak demlemelerin sonunda da referans alabileceğimiz sonuçlar almak adına kahve refraktometresi kullanacağım. Kahve refraktometresini bilmeyenler için bu cihaz kahvenin içerisindeki toplam çözünmüş katı maddeyi ölçüyor. Bu birinci referansımız olacak. İkinci referansımız ise küçük bir hesaplamayla bulacağımız kahvedeki çözdüğümüz oran olacak. Yani ekstraksiyon. Bu da toplam çözünmüş katı madde yani TDS çarpı fincana çıkarttığımız ürün bölü kuru ağırlık şeklinde hesaplayacağız ve ekstraksiyonu bulacağız. Şimdi kısaca ben deneyimizden bahsetmek isterim. İlk olarak genellikle karşılaştığımız demleme stillerinden birisi olan ön demleme artı bir demleme şeklinde 2 basamaklı demlemeyi yapacağız. Ve ortadan kalın partikülleri toplayacak şekilde gitmeyeceğim demleme esnasında. İkinci demleme yine benim yaptığım gibi 4 basamaklı bir demleme olacak. Fakat yaptığımın tam aksine kenarlardaki partikülleri toplamadan demlemesini gerçekleştireceğimiz bir test olacak. Üçüncüsü de birebir benim reçetelerde kullandığım gibi 4 basamaklı ve kenarlardan da partikülleri topladığım demleme olacak. Parametre farklılıklarını mümkün mertebe azaltmak adına hepsinde aynı parametreleri kullanmaya çalıştım. Parametreler şunlar. Comandante Red Clicks'te 46 klikte öğütüldü kahveler. Kullanacağım suyun değeri 6.7 pH 85 ppm bir su. Kullanacağım suyun derecesi ise 94 derece. Dökme basamaklarından kaynaklı süre farklılıkları olacak. Fakat bu parametre birliktelikleriyle olabildiğine farklılıkları azaltmayı planlıyorum. Şimdi teste geçebiliriz. Teste kullanacağım kahve Etiyopya Valichiwachu kahvesi. Yıkanmış işlem görmüş bir kahve. Dozajım gördüğünüz üzere 15 gram. Demleme yapacağım oranda 1'e 16, 15'e 240 olacak. İlk olarak ön demlemede 60 mililitre su dökeceğim. Ön demlemeyi 30. saniyede bitirip ikinci basamak 240 mililitreye kadar gidecek şekilde devam edeceğim. Önceden bahsettiğim gibi kenarlara gitmediğim 2 basamaklı dökme stili olacak bu. Demleme süresi 1 dakika 55 saniye sürdü. TDS ölçmeden önce çıkan ürüne bakacağım. Çıkan ürünümüz 201.1 mililitre. Şimdi TDS almak için örnek alıyorum. TDS referans sıcaklığımız 29.3 derece. 1.14 TDS'i referans alacağım.
Az önce de bahsettiğim gibi ekstraksiyon hesaplamamız çıkan TDS çarpı çıkan ürün bölü kuru ağırlık 15.28 ekstraksiyon. Bu seferki demlemem 4 basamaklı demleme olacak ama kenarlardan kalın kahve partiküllerini toplamadan aldığım demleme olacak. Ön demlemede 60 mililitre yine su kullanacağım. Saniyeden itibaren 120 mililitreye tamamlayacağım. 123 oldu. ...80 mililitreye tamamlıyorum 3. döküşü. Buhar kaynaklı sanırım. 179 oldu. Son olarak da döküşü 240'a tamamlıyorum. 1.30 dökme bitiş. Toplam demleme süresi 2 dakika 37 saniye tuttu. Bir önceki seferdeki gibi çıkan ürüne bakacağız. %96.6 çıkan ürün. Şimdi bundan TDS için örnek alacağım. Bundaki referans sıcaklığımız 29 derece, okuması 1.19 TDS oldu. TDS'imiz 1,19 çarpı 196.6 çıkan ürün bölü 15.59 ekstraksiyon çıktı yine. Bir önceki değere yakın. Şimdi 3. son demlememi yapacağım. Bu sefer benim reçetelerde kullandığım döküş stilinde, yani hem 4 basamaklı hem de kenarlara yapışan partikülleri de toplayacak şekilde olan demlemeyi gerçekleştireceğim. Ön demlemede yine 60 dökeceğim. 30 saniye kadar bekleyeceğim. 120'ye dökeceğim. %80'e kadar döküyorum. Yine kenardan toplayarak demlememi 240'a kadar götürüp tamamlayacağım. İkinci demleme ile 3. demleme arasındaki dökme basamakları farklarını olabildiğine minimize etmeye çalıştım ama yine ufak tefek farklılıklar oldu. Ve yine dediğim gibi bu aslında tam anlamıyla bir bilimsel deney videosu değil. Sadece demlemeler arası farklılıkları kabaca da olsa bir gözlemini yapmak. Bu kahvenin bitişi de 2 dakika 49 saniye tuttu. Şimdi yine çıkan ürüne bakacağız. %97.8 çıkan ürün. Kahvenin de TDS için aldığımız referans sıcaklığı 29.3, 1.19 TDS. Şimdi ekstraksiyonuna bakacağız. O da yine 15 civarı bir ekstraksiyon verecek bize tahminen. 15.69 ekstraksiyon verdi. Sonuçları hep beraber gördük. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu demleme reçeteleri herhangi bir mantıkla özel olarak hazırlanmadı. Tamamen alelade hazırlandı ve
çıkan ekstraksiyon sonucunun SCA'nin önerdiği %18-%22 aralığı arasında kalmamasını önemsememenizi rica ediyorum. Çünkü burada hiçbir şekilde iyi bir lezzet vermesi hedeflenmedi. Hiçbir şekilde belli bir amaçla reçetelendirme yapılmadı. Tamamen olabildiğine parametre farklılıklarını azaltmak adına hepsini aynı öğütme derecesi, aynı su, aynı kahve kullanacak şekilde hazırladık. Ve tamamen maksat bu 3 farklı dökme basamaklarında kahvede TDS ve ekstraksiyon nasıl çıkıyor? Kahveye nasıl bir yansıması oluyor? Rakamsal olarak nasıl bir yansıması oluyor? Ve benim yaptığım stilde de herhangi bir bypass etme, seyreltme ve kahvenin zayıflaması, TDS'nin ekstraksiyonun düşmesi gibi problemler ortaya çıkmıyor mu? Bunu görmekti amacımız. Ve çıkan değerlerdeki en düşük sonuç ilk demlemede, 2 basamaklı yaptığımız demlemede çıktı. 1.14 TDS oldu ve 15.28 ekstraksiyonu verdi bize. İkinci demlemede, 4 basamaklı demlemede kenarlara gitmeden daha ortalarda dairesel devinim yaparak demlediğimiz kahvede 1.19 TDS verdi. 15.59 ekstraksiyon verdi. Üçüncü demlemede, yani benim yaptığım dökme stilinde olan demlemede ise yine 1.19 TDS verdi. Fakat ekstraksiyonu bir miktar, çok ufak bir miktar arttı. 15.69 ekstraksiyonu oldu. Yine kısaca belirteceğim. Burada ekstraksiyona lütfen takılmayın. Amacımız iyi bir ekstraksiyon almak, iyi bir lezzet almak kesinlikle değildi. Sadece bu demleme arasındaki farkları gözlemek ve benim yaptığım stildeki kahvelerin de seyrelip seyrelmediği, bypass olup olmadığını rakamsal olarak gözlemlemekti. Daha önceki konuşmalarımda, internette yaptığım konuşmalarımda, hatta bir tanesi de yukarıdan izleyebilirsiniz, kahve kulübüyle yaptığımız muhabbetteydi. Reçetelerim ben tamamen şu veya bu doğru olursa bu şekilde iyi çıkar gibi belirli sert söylemlerden hep kaçınmışımdır. O videoda da belirtiyorum. Aslında reçete hazırlamak equalizer ayarlamaya benziyor. Yani belli parametreleri yükselttiğinizde, belli parametreleri düşürdüğünüzde bir şeyler kazanabiliyorsunuz veya belli eksikleriniz varsa belli artılarınız oluyor ve sonuçta fincana iyi çıkacak şekilde siz o sistemi ayarlıyorsunuz, o reçeteyi ayarlıyorsunuz. Benim genel olarak hep söylediğim şey buydu. Dökme basamakları konusuna gelirsek aslında 4 basamaklı demleme veya 5 basamaklı demleme tahmin de edebileceğiniz üzere benim keşfettiğim bir şey değil. Esasında çok uygulanan bir şey. Hatta daha fazla basamaklı döken birçok profesyonel olsun, ev demleyicisi olsun arkadaşlarımız da var. Bunlardan 2 tane örnek video da ben sizlere dökme basamakları hakkında ve filtreye yapışan kalın partikülleri toplama konusundaki fikirler üzerine videolar çeken 2 örnek videoyu daha kartlara bırakacağım. Bunlardan birisi demleme konusunda, demleme basamakları üzerine konuşulmuş bir video. Dünya demleme birincisi Tetsuya Suya ile Dünya demleme ikincisi Patrick Grove tarafından hazırlanmış bir video. Buradan izleyebilirsiniz. Ayrıyeten Real Chris Baca kanalını bilenleriniz, Chris Baca da aynı birebir benim gibi düşünüyor ve uyguluyor demlemesini. Onun da videosunu yukarıdan izleyebilirsiniz. Umuyorum bu genel soruyu cevaplandırabilmişimdir ve olabildiğine tarafsız kalmışımdır. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız, bu tarz denemeler yapıyorsanız denemelerinizi benimle paylaşırsanız ve bu serinin bir sonraki bölümünü belirlemesini istediğiniz sorularınız varsa yoruma yazmanızı rica edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep içiyorum ya ondan dolayı.